Evet, sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen konuğum. Evet, saç ekimi ile alakalı çok soru geliyordu hocam. Saç ekimi nedir ve saç ekimindeki son gelişmeler nelerdir? Şimdi öncelikle tabii saç ekiminin bir geçmişine bakmak gerekir ki şu anda neler yaptığımızla aradaki farkı çok daha iyi kıyaslayabilmek için. Şimdi saç ekimi plastik cerrahinin aslında mikro cerrahi yöntemlerle yapılan çok önemli bir işlem şu anki uygulanan yöntem. Daha önceden yani bundan 20-30 yıl önce böyle yapılmıyordu. Biz neler yapıyorduk? İşte saçı olmayan kişilere flepler çeviriyorduk, expanderlar koyuyorduk. O şekilde gerçekleştiriyorduk. Aradan yıllar geçti ve foot yöntemi ortaya çıktı. Foot yönteminde arkadan bir şerit alınıyordu. Onlar kesiliyordu, o şekilde ekiliyordu. Daha sonra FUE teknolojisi çok ilerledi ve son 10 yıldır özellikle neredeyse artık foot yöntemi de tamamen geçerliliğini kaybetti. Ve aynı anda saçın arkasından tek tek alınarak ekilme şeklinde uygulanmaya başlandı. Şimdi burada problem ne, sorun ne, neden yeni teknolojilere, yeni uygulamalara ihtiyaç duyuluyor? Aslında biraz bundan bahsetmek istediğim için bu konuya son gelişmeler olarak değiniyorum. Şimdi saç ekiminde çok ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Yani her yerde bir saç ekimiyle ilgili bilgiler var ve bunların hemen %90'ı birbirinin aynısı, birbirinin eşleniği. Fakat işin mekanizması, fizyolojisi, patolojisi ve işin hani sonrasıyla ilgili olarak neler olduğuna dair bir çalışma değil aslında. Öncesi sonrası sonuçlar gösteriliyor. İşte ekilen sayılar gösteriliyor. Oysa ki saç ekiminin gerçek anlamda tıbbi olarak yapıldığında neyle karşılaşıldığıyla ilgili bir veri yok. Ya da saç ekiminin dezavantajları neler, saç ekiminden sonra nelerle karşılaşılır, ne tip problemler olur, hiç buna yönelik olarak bir bilgiyle kimse karşılaşmıyor. Ben biraz işin daha gerçekçi, daha doğrucu, zaten plastik cerrah olduğum için bu tip işleri de sık yapan bir hekim olarak işin biraz özünü girmek, özünü anlatmak istiyorum. Şimdi saç ekiminde işte kimisi diyor ki safir uçla ekiyoruz. Yani safir uç denilen zaten kafada açtığımız o saçların girmesi için açılan delikleri için kullanılan özel bir bıçak. Yani çok özellikle bir şey değil. Ya da işte DHI tekniği diye ki bu zaten yıllardır punch dediğimiz biz özellikle benleri çıkartırken ya da küçük dokular alacağımız zaman punch kullanıyorduk. Bu punch'ın içerisine saç greftini koyarak herhangi bir delik açmadan yerleştirme tekniği. Yani bunlar özellikle işlemler değil aslında. Burada bilinmesi gereken en önemli şey şu. Şimdi saç ekimi bir greft yöntemidir. Bir saç grefti yani bir yerden bir yere doku naklidir aslında. Tabii kendi vücudumuzda olduğu için buna otolog doku nakli diyoruz. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir. Biz plastik cerrahide doku naklini çok sık kullanıyoruz. Neleri aslında naklediyoruz? Mesela deri aşısı. Yani bir yerden bir yere alıp mesela açık olan bir yaranız varsa, yanık olmuşsa bir yerden doku alınıp açık olan yarayı kapatmak için bakın bir doku nakli, doku transferi yapıyoruz. Yine burun ameliyatı yaparken mesela kıkırdak gerektiğinde kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak alıp bir yerden bir yere kıkırdak nakli yapıyoruz. Kendi vücudunuzda olduğu için tutmama ile ilgili bir ihtimali söz konusu değil. Saç ekiminde ise mekanizma olarak saça en yakın olan yerden ki bu ense bölgesi ki dökülmemeye kodlanmış yer oradan normalde açık olan yere getirme uygulaması. Şimdi bunu yaparken bir greftin fizyolojik olarak tutabilmesinin bir takım şartlarının oluşması gerekiyor. Burada nedir? Birincisi koyduğunuz greftler kesinlikle oynamamalı. Yani mobilize olmamalı, hareketsiz kalmalı ki tutması gerekir. Çünkü konulan greft çevre bölgesinden difüzyon dediğimiz bir beslenme yöntemiyle hayatta kalır. İkinci günden sonra vaskülarizasyon olur yani damarlanma gelişir. Akabinde de o saçlar artık yavaş yavaş doku tarafından tutmuş ve greft yaşayabilirliğini bu şekilde artırmış olursunuz. İkinci önemli konu greftin sağ kalımını sağlayacak şey hematom olmaması. Orada mikrohematom da olsa yani bir kan birikmesi söz konusu olmaması bu yine çok önemli bir konu. Eğer saçı koyduğunuz yerde ciddi bir kanama varsa ve o bölgede bir şişlik, bir morarma söz konusu ise o greft yine tutmayacaktır. Çünkü hematom olan bir yerde mikrohematom da olsa greftin tutmasını engeller. Üçüncü en önemli konu ise enfeksiyon. Enfeksiyon da çok önemli çünkü eğer staf ya da streptokokus dediğimiz derimizde olan bazı ya da hastane enfeksiyonlarımız pseudomonas gibi bir takım enfeksiyon etmenleri saçın o bölgede tutmasını
engeller, yapışmasını engeller ve problem olur. Bütün bu detayları neden anlatıyorum? Çünkü bunlara dikkat edilmeyen bir saç ekimi yapıldığında, bakın normalde saç alınırken ve ekilirken belli bir oranda bir saç kaybı yaşanır ki bu %3 ila %5 arasında olması son derece doğal. Ama siz hastaya diyelim, şimdi sayıların böyle havalarda uçuştu. 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, 16.000 greflerden bahsediliyor ki bazısı tabii ki birazcık abartı. Bu tip greflerin hepsinin tutmadığı, yani siz isterseniz hastaya 100.000 tane koyun, fark etmez. Ne kadarı tutuyor, ne kadarı sağ kalıyor, ne kadarı yaşıyor. Çünkü her bir saç telimizin altın değerinde bir kıymeti var ve eğer tutmazsa o altın değerindeki kıymeti kaybetmiş oluyorsunuz. Çünkü alınan bölgede yenisi gelmiyor. Pek çok hasta hala şunu soruyor: saç alınan yerde saç çıkar mı? Saç tabii ki çıkıyor ama aldığımız saçlar çıkmıyor. Kenarında bıraktığımız saçlar çıkıyor. Burada anlatmaya çalıştım. Bu tip problemlerin olmaması, yani saç kayıplarının yaşanmaması. Çünkü saç ekip arkasından aradan 6 ay ya da 1 yıl sonra benim saçım yeterince çıkmadı, benim işte saçlarım tutmadı diyen çok ciddi bir hasta grubuyla karşılaşıyoruz. Bütün bunları sadece işte DHI tekniği ya da safir uç ya da işte FUE yöntemine bağlayamazsınız. Arada olan bir takım olaylar söz konusu. Eğer onlar tıbbi olarak bilinmiyorsa ve o şartlar sağlanmıyorsa bu tip hastalarda ciddi sorunlar teşkil edebilir. Buradaki işte gelişmeleri bahsetmek babında anlatmaya çalıştım. Saçın daha fazla tutunmasını, daha fazla tutmasını, mevcut olan saçların korunmasını ve ölü olan saç kökleri var ise bunların yeniden çıkmasını sağlamak için bir takım yardımcı metotlara ihtiyaç var. Bu nedenle de hibrit bir tedaviden bahsediyoruz. Yani hibrit tedaviden kastımız nedir? Buraya bir saç nakli yapıyoruz. Saç nakliyle beraber saçın ekildiği alan, yani alıcı yatağı da bir şekilde düzenlemeniz, onu da bir şekilde buna hazır hale getirmeniz gerekir. Bunun için de bir takım yardımcı metotlara ihtiyaç duyuluyor. Hibrit teknik dediğimiz hibrit teknikle saç ekimi yöntemi aslında bunu sağlayan ve en optimum koşullarda sağlanması gereken bir uygulama. Peki hocam, daha önceki uygulamalardan farkı nedir? Yani bu hibrit yönteminden farkı ne oluyor, faydası ya da insanlar hangilerinden daha çok memnun kalıyorlar? Şimdi daha önceki uygulamalarda normalde saç kökleri alınıyor ve açık olan alanlara ekiliyordu. Burada herhangi bir yardımcı metot söz konusu değildi. Yedekli steril alanlar, yeterli ekip ve sterilite bilgisi ya da hastane şartlarında olmayan bir ekipte bu iş aslında şansa kalıyor. Yani siz bir toprağa buğdayı atıyorsunuz, tohumu atıyorsunuz, fakat o toprak buna hazır değilse attığınız tohum da boşa gidiyor. Yapılan işlem de boşa gitmiş oluyor, heba alıyor aslında. Ve biz size bu kadar ektik, sonuç alınamıyor ya da yeterli sonuç alınamıyor. Siz normalde bir tane tohum attıysanız bundan daha fazlasını beklerken onu bile bulamazsanız hakikaten hasta için çok ciddi anlamda bir sıkıntı. Buna yönelik olarak daha önceki yöntemlerde bu bahsettiğim teknikler dışında işte hastalara bir takım kök hücre tedavisi diye bahsedilen, aslında kök hücre olmayan ya da işte PRP destekli olarak yapıldığı söylenen yatağı güçlendirmek için aslında bunun bir kök hücre olmadığı fakat kök hücreymiş gibi lanse edilen bir tedavi metodu gibi anlatılması aslında saç ekimini gerçekten uzaklaştıran ve bu işin bilimsel dayanağı olmadan bir takım farklı yöntemlerle hastaların aslında aldatılması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce yapılan ya da söylenen bazı şeylerin aslında bilimsel anlamda yeterli dayanak ve yeterli bir çalışma oluşturmadığını bahsedebiliriz. Bunu da aslında anlamak için şunu düşünmek gerekir. Şimdi saç ekilen bir bölge, açık olan bir alandan bahsediyoruz. Öncelikle saç neden dökülüyor? Saç döküldüğünde bu hastadaki anatomik ve fizyolojik olarak neler oluyor? Bunu öncelikle çok iyi anlamak gerekir ki o bölgedeki yatağı da ona göre hazırlamak gerekir. Normal şartlarda saçın dökülme alanı, yani mesela çocuklarda saç çok sağlıklıdır, gençlerde sağlıklıdır ama belli bir yaştan sonra genetik altyapınız da varsa kafanızın özellikle golf dediğimiz ve vertex dediğimiz, yani bazal sayısı totale yakın bir şekilde ciddi bir saç kaybı karşılaşıyor. Bu saç kaybı oluşmadan önce aslında bu bölgedeki saç kökleri önce bir
yumuşaklaşıyor. Yani sert, sıkı, sağlıklı saç yapısı önce güçsüzleşiyor, sonra böyle daha güçsüz bir hale geliyor. Daha sonra bebek tüyleri haline gelip en sonunda da artık çıkmamaya başlıyor. Normal şartlarda bunun sebebi bu bölgedeki damar yapılarının azalması ve o bölgedeki skalp dediğimiz kafa derisinin aslında incelmesi. Hatta saçı olmayan insanlara bakın, kafa derilerinin o kadar incecik olduğunu, sanki incecik bir deri varmış gibi, yani hemen dokunduğunuzda alttaki kafatasına ulaşıldığını fark edersiniz. Yani dokunduğunuzu hissedersiniz. Burayı aslında güçlendirmek hem alıcı alanın çok daha sağlıklı olmasını sağlar. Bunun için de o bölgede vaskülarizasyon dediğimiz damar yapılarının artırılmaya çalışma çabaları aslında o saçların daha iyi bir sonuç almasını sağlayacaktır. Tamamen saçı açık olmayan, saçı hala sağlıklı olan kişinin saçını kurtarmak da aslında buradan geçiyor. Çünkü bize gelen her hasta tamamen açılmış olan hasta değil. Bunlar en son haddede olan hastalar. Saç kökleri tamamen ölmüş olan kişiler. Oysa ki ölmeye yüz tutmuş saçları kurtarabilirseniz eğer, bu dönemde çok güzel sonuç alabilirsiniz. Mesela aktif saç dökülmesi olan bir kişiye normal şartlarda saç ekimi yapılmaz. Oysa günümüzde aktif saç ekilmesi, dökülmesi olan pek çok kişiye saç ekimi yapılıyor. Bu tamamen yanlış olan bir şey ve bu hastalar mutsuz olurlar. Neden? Çünkü ektiğiniz saçlar kalır. Arada kendi saçlarını hasta kaybettiği için bir süre sonra gelip benim saçlarım zaten bu kadardı der. Ve bu da rahatsız edici bir şey. O yüzden bu aktif dökülmesi olan hastaları korumak, onları bir şekilde güçlendirmek, beraberinde saç ekimi de eğer illaki yaptırmak istiyorsa o hastalara daha sağlıklı bir görüntüye ulaştırmak ve gerçekten bilimsel olarak ispatlanmamış tekniklerle, yöntemlerle hastaların aldatılmasını bu şekilde engellemek gerekiyor. Çünkü bugün sosyal medyaya, internete, şuraya buraya baktığınızda bir sürü yorumlar görüyorsunuz. İşte kök hücreli tedaviler deniyor. Aslında bunların %99'u kök hücre tedavisi falan değil yani. Hücresel tıp diyebiliriz ama kök hücre tedavisi diyemeyiz buna. Bu hibrit yöntemde aslında bahsettiğim şey de tam bu nokta. Peki hocam, şunu sormak istiyorum size. Bu bahsettiğimiz yöntem işlemi uzatıyor mu? Yani teknik olarak nasıl gerçekleşiyor? Bunu izleyiciler çok merak ediyor. Yani hasta ne kadar süre zaman ayırmalı buna? Şimdi teknik olarak şöyle, şimdi öncelikle burada şunu bilmek gerekiyor. Rejeneratif tıp dediğimiz medikal kısım aslında derya deniz bir konu. Biz burada bir rejenerasyon, bir rejuvenation ve bir yeniden sağlıklı bir doku oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun da tek yolu bu bölgeye stem cell dediğimiz sonrasında istediğiniz hücreye dönebilecek bir takım hücreleri buraya enjekte etmek gerekiyor. Bu o bölgenin hem daha güçlenmesini sağlıyor, hem damar yapılarının daha iyi olmasını sağlıyor. Ölmemiş hücreleri sağlıklı hale getiriyor. Yeni konulan ekilen saçların da daha iyi tutmasını ve sağlamlaşmasını sağlayan bir yöntemden bahsediyoruz. Normal şartlarda mesela hücresel tıp dediğimiz işte PRP, GRP ya da mezoterapi ürünleri ya da işte son zamanlarda fibroblast solüsyonları diye bahsedilen işte kulak arkasına ya da saç içinden alınan ve kök hücre diye aslında bahsedilen, oysa bunlar kök hücre tedavileri değildir. Bu tip hücrelerle yapılan işlemlerin aslında sonuçları itibariyle tartışılır olduğunu, aslında çok da etkili olmadıklarını, oysa ki gerçekten bu hastalara siz kök hücre tedavisi ya da stromal vasküler fraksiyon verirseniz aslında istediğiniz etkinliği bu şekilde ulaşma şansınız yok. Şansınız olur. Bunun için tabii ki bir plastik cerrahla karşılaşmanız gerekir. Çünkü şunu bilmek lazım. Kök hücre tedavisiyle ilgili YouTube'da ya da herhangi bir yerde Google'da bir sürü kaynakla karşılaşabilirsiniz ve çoğunda anlamazsınız zaten, çok fazla tıbbi terminoloji içerir. Kök hücre aslında şöyle düşünmek lazım. Mesela kök hücrenin en yoğun olduğu yer neresi? Kemik iliği mi? Hayır. Kemik iliğinden 500 kat daha fazla kök hücre içeren bir dokumuz var. Bu da yağ dokusu. Biz plastik cerrahların bugün en çok yaptığı ameliyat da yağ alımı işlemleridir. Biz vücudundan hastanın belli bir miktarda bir yağ elde edip, ki bunu saç ekimi esnasında ve onu özel bir işlemden geçirerek, bakın burada yağ enjeksiyonundan bahsetmiyorum,
bu alınan yağ dokusunun içerisinden stromal vasküler fraksiyon dediğimiz gerçekten enzimatik kök hücre tedavisindeki hücre sayısına ulaşılabilecek düzeyde bir hibrit teknolojiyle bir fraksiyon elde ettiğinizde ve bunu uygulanacak alana verdiğinizde gerçekten saç ekiminin başarısını yüzlerce kat daha fazla artırma şansınız var. Kemik iliğinin dediğim gibi 500 kat fazla bir kök hücreye sahip bu hücreleri yani yağ hücresindeki stromal vasküler fraksiyonu öncelikle elde etmeniz gerekiyor. Yani bu bir yağ enjeksiyonu tekniği değil. Çünkü yağ enjeksiyonu tekniğinde bu hücreler aktif halde değildir. Mesela şöyle söyleyeyim size. 100 cc'lik bir yağ elde ettiğinizde bunun içerisinde diyelim ki 100 birim kök hücre vardır. Oysa ki biz 100 cc'lik bir yağın içerisinden 1 cc çıkarırız ki bunun içerisinde belki diğerinin yüzlerce, binlerce katı fazlasıyla oluşabilecek bir kök hücreye kavuşma şansımız var. Ve bu aldığımız hücreleri normalde ekim yapılacak bölgelere ektiğinizde yani enjekte ettiğinizde alacağınız sonuçta hastayı inanılmaz derecede mutlu edecek çok daha iyi bir sonuç alma şansı ortaya koyacak bir tedavi tekniğinden bahsediyorum. Peki saç ektirecek kişi nelere dikkat etmeli? Biliyorsunuz yurt dışından çok fazla hasta kabul ediyorsunuz. Artık bu bir sağlık turizmi haline geldi. Buradan onlara tabii ki dikkat etmeleri gereken şeyleri de vermemiz lazım. Nelere dikkat etmeliler? Şimdi saç ekimi yaptıracak kişi neye dikkat etmeli? Öncelikle bu sosyal medya gibi yerlerde gördüğü bir takım bilgilerin aslında tamamen gerçeği yansıtmadığını ve bunların pek çoğunun hekimler bile değil, hekim olmayan kişiler tarafından oluşturulmuş bir takım yayınlar. Onlara bakarak ya da sosyal medyadaki bir takım resimlere bakarak saç ekimi yaptırmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Saç ekiminin kesinlikle ve kesinlikle bir hastane koşulları altında, steril bir ortamda gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsediyorum. Ve bunu yaparken saç kaybının en az olabileceği yani tıbbi olarak hani %3'lük kaybın, %5'lik kaybın normal olduğunu söyledim. Bu kaybın üzerinde olmayacak bir ekim ünitesinde bu işin gerçekleşmesi ve bunu sağlamak için de gerekli diğer destek tedavileri diye bahsettiğim bu kök hücre tedavisinin gerçek kök hücre tedavisinin de mutlaka beraberinde uygulanması gerektiğini özellikle üstüne basarak söylüyorum. Peki bu hastaya ekstra bir maliyet oluşturuyor mu ve işlem ne kadar sürüyor? Onu da merak ediyorum. Şimdi şöyle, öncelikle bu yöntemin tekniği çok önemli. Çünkü bunun için bir ameliyathane koşulu gerekiyor. Lokal anestezi altında yapabilirsiniz. Zaten saç ekimi de lokal anestezi altında yapılıyor. Bu hasta için ekstra bir saatlik bir uygulamadan bahsediyorum aslında. Tabii kapalı sistemle olmalı, steril koşullarda olmalı. Yani merdiven altı, işte pasajlarda, dükkanlarda, ofislerde yapılan saç ekimlerinden bahsetmiyorum. Gerçekten hastane koşullarında olması burada çok önemli. Şimdi normal şartlarda bu tip bir kök hücre tedavisi eskiden de aslında yapılıyordu. Hatta enzimatik yöntemlerle yapılıyordu laboratuvar koşullarında. Fakat bu yöntemin hasta için maliyeti 5-6 bin dolarlardan başlıyordu. Bakın müthiş bir fiyattan bahsediyorum. O yüzden hiçbir zaman saç ekimine böyle bir tedavi eşliğinde yapılması öngörülmedi ve yapılmadı. Ve daha sonrasında bu enzimatik yöntemler FDA ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından bu tip enzimatik kök hücre yöntemleri, tedavi yöntemleri yasaklandı. Bunun üzerine mekanik uygulamalar ile SVF uygulaması gündeme geldi ve bununla ilgili de son yıllarda yapılan özellikle bizim Türk bilim adamları tarafından gerçekleştirilen yöntemlerle müthiş sayıda kök hücre elde edilir oldu ki bu elde edilen kök hücre neredeyse enzimatik yolla elde edilen stem cell dediğimiz kök hücre tedavisindeki sayılara yakın sayılardan bahsediyorum ki neredeyse eşit sayılardan bahsediyorum. Tabii yöntem eskisine göre çok daha uygun fiyatlara geldi ki bu da artık saç ekimine beraber kombine edilebilecek bir uygulama kolaylığı vermekte. Yani sonuçta bu tabii ki hastaya hastane koşullarında yaptırılması, steril ortamda yapılması, ekstra bir plastik cerrahın eşlik etmesi gibi bir takım maliyetleri artıracaktır. Fakat önemli olan hayatınız boyunca kullanacağınız ve
çok güzel sonuç alacağınız bir uygulamaysa hiç kimse bunun ekonomik olarak parasının peşinde artık olmayacaktır. Nihayetinde önemli olan şey aslında yapılan yöntemin etkinliği ve tedavinin sizin hem güzelliğiniz hem saçlarınız için olabilecek en güzel, en uygun tedavi yöntemi olması gerekliliği. Yani hastane koşullarında yapılması, beraberinde bir plastik cerrahın olması ve yöntemin özel bir takım teknik ekipmana ihtiyaç duyulması tabii ki işin biraz ekonomik olarak daha pahalı olmasına sebep olacak. Ama nihayetinde işin hakikaten daha düzgün olmasını isteyen, daha iyi sonuç almasını isteyen ve bu işi yeterli özeni ve yeterli inanmışlığı gerektirecek durumlarda bu tip uygulamaların çok daha etkili ve çok daha başarılı sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Şimdi böyle bir uygulama, normalde zaten saç ekimi uygulaması yaklaşık olarak 7-8 saat süren bir uygulama. Bu da ekstradan hastaya bir yarım saat ile 1 saat kadar ekstra bir süre aslında getirecek. Tabii ki hani yıllar boyunca, hayatınız boyunca kullanacağınız bir uygulama ve teknik olacağı için bununla ilgili 1 saat hiçbir şeydir yani hasta için. Zaten lokal anestezi altında gerçekleştirilen bir olay. Önemli olan şey bu tip hibrit teknolojiyle yapılan uygulamaların hastalar için başarı şansının daha önceki yöntemlerle kıyaslandığında çok çok daha iyi bir seviyeye getiriyor olması. Artı alıcı yatağın dokusunun daha sağlıklı olması, belki de burada uyuyan ya da ölmeye yüz tutmuş hücrelerin kurtarılması. Yani olay sadece saç ekimiyle değil aslında. Olay oradaki hazır olan hücreleri kurtarmak. Bunu şöyle anlatayım size. Mesela kanser tedavisi gören bir insanın saçları bir anda yok olur biliyorsunuz. Tamamen bembeyaz işte saç dokusu çıkar. Yani tamamen derisi çıkar ortaya. Bir tane bile tüy kalmaz. Aradan belli bir süre sonra bu kanser tedavisi bittikten sonra böyle yavaş yavaş bir saç çıkmaya başlar. Daha sonra saçları tekrardan eski konumuna gelir. Aslında bizim kafa derimizde de aynı şekilde sanki kanserli bir hastanın kemoterapi sonrası oluşan saç görüntüsüne benzer bir yapı söz konusudur çoğunlukla. Tamamen tabii üzerinden 6 ay, 1 yıl geçmiş, tamamen kellik oluşmuşsa bu hastalar için bu geçerli değil. Ama onlar için de faydalı çünkü onlarda da alıcı yatağın daha iyi bir konuma gelmesi, ekilen saçların daha iyi tutmasına sebep oluyor. Ama saçı tamamen bitmemiş ya da dökülmeye hala devam eden, aktif olmasa bile yani peyderpey dökülmesi olan bir hastanın saçını güçlendirmesi ve mevcut saçları tutuyor olması ve mevcut saçları dökülmesini engelleyerek daha da yoğunlaşmasını sağlıyor olması bu yöntemin aslında en önemli bize verdiği avantaj. Dediğim gibi ekonomik olarak eskiden kıyaslanmayacak kadar daha uygun rakamlara gelmiş olması da hiç kimsenin yaptıramayacağı bir uygulama olmadığının buradaki en önemli belirtici diye söyleyebilirim. Partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen benimle beraberdi. Sizlerden gelen soruları kendisine yönelttim. Programımız devam edecek.